Oysa ben nereye gittiğimi bilmiyorum. Boyuna dua ederdim. Ama yine de para etmezdi. İçimde inanç olduğu halde bir dahaki kez yine aynı şeyi yapardım. Benim için kurtuluş yolu kalmadığını ve namussuz bir yalancı olduğumu anladım. Bu cümleler Gazap Üzümleri romanından Casey karakterine aittir. Bu sözlerin üzerine düşündüğümüz vakit, daha romanın başından itibaren John Steinbeck'in hayatın birçok alanını sorguladığını görebiliriz. Özellikle din kavramının üzerinde düşünmeyi yazar, birçok yerde okuyucularına satır aralarında sunmakta. 1930'ların Amerikası birçok bunalımlarla yüz yüze gelir. Hayatın her alanı çatışma alanlarıyla dolu. Bu bunalımların ortasında din kavramı üzerinde düşünmek ve dini doktrinleri sorgulamak kitabın merkezinde yer alır. Gazap Üzümleri romanı bu tür kısa ve sorgulayıcı anekdotlarla dolu. 540 sayfa boyunca yazar John Steinbeck, bu romanda okuyucunun ilk anda fark edemeyeceği simgesel kavramlar yerleştirmiştir. Dinden edebiyata, felsefeden tarihe anlatımlarla dolu olan bu kitap, uzun betimlemelerle akıp gidiyor. Fakat bu uzun romanın çok derin tarihsel bir altyapısı var. 1930'ların Amerikan ekonomik tarihini hiçbir kitap bu kadar iyi anlatamadı. İşte bu videoda Gazap Üzümleri kitabının tarihsel, ekonomik ve sosyolojik çözümlemesini bulacaksınız. Kitap, baş karakter Tom'un 4 yıl hapiste yattıktan sonra eve dönme yolculuğuyla başlar. Tom bir bar kavgasında bıçakla yaralanmış, sinirlenip kazmayla kavga ettiği adamı vahşice öldürmüştür. Tom meşru müdafaa yaptığı için cezası 4 yıla indirilmiş ve hapisten şartlı tahliye ile çıkmıştır. Zaten Steinbeck'in romanlarında bu türden sertliği çoğu zaman görürüz. Dönemin şartlarında şiddeti ve cinselliği özgürce betimler. Bu yüzden romanları çoğu zaman da yasaklandı. Tom bu 4 yıl boyunca ailesinden haber alamaz. Aile fertlerinden hiçbiri okuma yazma bilmediğinden mektuplaşamamıştır. 1930'ların Amerika'sında köylü hayatı tam bir cehalet içindedir. Tom evine ulaşmak için otostop çeker ve bir kamyoncu Tom'u evine yakın bir yerde indirir. Uçsuz bucaksız topraklar hiç değişmemiştir. Rüzgar aynı rüzgar, ağaçlar aynı ağaçlardır. Fakat 4 yılda sosyolojik ve ekonomik her şey değişmiştir. Ve Tom bunların hiçbirini bilmeden eve doğru yürür. Yolda bir adamla karşılaşır. Romanımızın en ilginç karakterlerinden Casey'dir bu. Casey, eskiden bir din adamı olmasına rağmen şimdilerde tarlalarda boş boş gezen yarı meczup bir adam olmuştur. Sorduğu sorularla geçmişini ve yaşadıkları anı sorgular. Tom'la Casey karşılaştığı andan itibaren Casey yarı deli gibi görünse de gerçekte hiç de öyle olmadığı romanın ilerleyen sayfalarında anlaşılacaktır. Tom ile Casey konuşmaya başladıklarında önlerinden bir köpek geçer. Köpeğin nereye gittiği konusunda aralarında konuşurlarken Tom bir yere gidiyor deyip geçiştirir. Papaz Casey ise bir yere gidiyor, doğru bir yere gidiyor. Ya ben nereye gittiğimi bilmiyorum. Bak sana ne anlatacağım. İnsanları diz çöküp kendilerinden geçinceye kadar yerlerinde sıçratır, konuşturur ve onları Tanrı'nın önünde bağırtırdım. Ayılsınlar diye bazılarını vaftiz ederdim. Ya sonra? Sonra biliyor musun ne yapardım? Tarladaki kızlardan birini yakalar, onunla yatardım. Bunu her zaman yapardım. Ama sonra da pişman olurdum. Benim için kurtuluş yolu kalmadığını ve namussuz bir yalancı olduğumu anladım. Ama yalancı da olmak istemiyordum. Jim Casey, romanın ahlaki sözcülerinden biridir. Adının baş harfleri J ve C, İsa Mesih'in baş harfleriyle aynıdır. Mesih gibi vahşi doğada tek başına dolaşır. Ve kitabın ilerleyen bölümlerinde Tom'u kurtarmak için hapishaneye onun yerine bile girmiştir. Mesih'in halkı için kendini feda etmesi gibi Casey de kendini Tom için feda etmiştir. Henüz romanın başında din kavramının sorgulanması boşuna değil. John Steinbeck tüm kitap boyunca bu sorgulamayı okuyucuya bırakıyor aslında. Tom, Casey ile birlikte evine vardığında büyük bir şaşkınlık yaşar. Ev bomboştur. Civardaki evler de bomboştur. Sonra civardaki bir komşudan öğrendiklerine göre bankacılar yerli halkı buradan kovmuş, Tom'un ailesi de amcanın evine sığınmıştır. Bu ikili amcanın evine vardıklarında gördükleri şey tam bir sefalettir. Yoksulluk bahçedeki köpeklerin zayıflığından ve açlığından da anlaşılmaktadır. Tom'un ailesi kalabalıktır. Baba, anne, büyük baba
büyük kız kardeş, küçük kız kardeş, kız kardeşin kocası, amca ve diğerleri. Aile Tom'u 4 yıl aradan sonra karşılarında görünce çok mutlu olur. Özellikle anne Joad. Aile bu topraklardan göç etmek üzereydi. Tom'u almadan buralardan gitselerdi, bir daha Tom'u görmeme ihtimalleri de vardı. Joad ailesi, bölgedeki diğer aileler gibi topraklarını işletememiş, bankalara borçlanmıştı. Topraklarına banka el koymuş ve birkaç gün içinde buraları boşaltmaları da gerekiyordu. Amerika'nın tam ortasında, Oklahoma eyaletinde toprak yok, iş yok, buğday yok, geriye bir tek şey kalıyor. Sefalet ve açlık. Şimdi ailenin bir hayali var. Batıya gitmek. En batıya. Üzüm bağlarının olduğu, portakal bahçelerinin olduğu Kaliforniya'ya. Ancak Joad ailesi hayalini gerçekleştirmek için oldukça şanssız bir zamanda bulunmakta. Çünkü bu hikaye 1930'ların Amerika'sına geçmekte. Bu yıllar dünyanın büyük bir bölümünü ekonomik olarak dibe indiren bir dönemdir. Büyük Buhran. Büyük Buhran döneminde bir günde New York borsası çöker, Amerika'da başlayan ekonomik çöküntü dalga dalga tüm ülkelere yayılır. Bu dönem özellikle köylülerin hayatlarını mahveder. Modern tarıma ayak uyduramayan köylüler açlıkla yüz yüze gelir. Amerika'da yaklaşık 3 milyon insan topraklarını terk etmek zorunda kalmış, batıya göç başlamıştır. Kitaba dönecek olursak, Joad ailesinin hayali bir el ilanıyla başlar. O el ilanlarında hepsinde aynı şey yazıyor. 800 işçi aranıyor. Nerede? Kaliforniya'da. Üzüm bağlarının olduğu yerde. Joad ailesi ve milyonlarca köylü bu hayale inanıp yollara düşerler. Joad ailesi eski bütün mallarını satıp burada bir kamyon satın almış ve bu kamyonla taşınma hayali kurmaya başlamıştır. Burada üzerinde durmamız gereken şeylerden biri bu büyük yolculuk hikayesidir. Yaklaşık 4000 kilometrelik yolu külüstür bir kamyonla yapmak zorunda kalacaklardır. Romanın en çarpıcı olgularından biri bu yol hikayesidir işte. Bu yolculukta yaklaşık 3 milyon insan bulundukları yerden giderken bu göçmenlerin yol boyunca birbirleriyle karşılaşmaktan ne kadar nefret ettiklerini de roman bize gösteriyor. 66. otoyolda bir tarafta batıya gidenler, diğer tarafta batıda iş olmadığını anlayıp geri dönen aileler var. İşte bu yolculuk esnasında ekmek almak için durdukları bir noktada Joad ailesi bir adamla karşılaşır. Adam der ki, boşuna Kaliforniya'ya gitmeyin. Orada işmiş yok. Joad ailesi adama iş ilanını gösterir. 800 işçi aranıyor. Adam güler. Doğru, 800 işçi aranıyor. Fakat milyonlarca insan bölgeye gitti. Orada iş filan kalmadı der. Adamın sözleri çok ağırdır. Kafalar karışır. Bütün hayatlarını, paralarının son kuruşunu oraya gitmek için harcayacak Joad ailesi için bu bir felakettir. İnanmak istemezler. Bu gerçekle yüzleşmekten korkarlar. Ve bu uzun yolculukta diğer göçmen ailelerle karşılaşmaktan hep nefret ederler. ...66. otoyolda bir tarafta batıya giden insanlar yol boyunca burada durmayın levhalarıyla karşılaşır. Çünkü doğudan gelen göçmenlerin kendi bölgesinde durmasını istemezler. Göçmenlere karşı olan bu nefret hikayede tüm çıplaklığıyla anlatmıştır John Steinbeck. Göçmenler büyük bir hayallerle yola düşmüştür. Ancak o yolculuk geri dönülemez bir boyuta gelir. Tüm göçmenler 4000 kilometreyi zar zor bitirdikten sonra 5 kuruş paraları kalmaz. Joad ailesi bunlardan biridir. Yola çıktıklarında 12 kişiydiler. Yolda önce büyük baba, sonra büyük anne ölür. Günler süren yolu yarı aç biçimde tamamlarlar. Vardıkları ilk kamp yerinde açlığın derin izlerine tanık olurlar. Anne Joad ateşin üstüne bir tencere koyup yemek yapmaya başlar. İşte o anda kamptaki bütün aç çocuklar etrafını sarar. Romanın en canlandırıcı yerlerinden biri bu sahnedir. Anne Joad kazandaki yemeği ya çocuklara verecektir ya da ailesine. Eğer yemeği çocuklara verirse ailesi aç kalacak, eğer yemeği ailesine verirse çocuklar aç kalacaktır.
Bu, bir insanın yaşayabileceği en büyük çaresizliktir. Sonunda tencerenin yarısını aile bireylerine dağıtır, diğer yarısını çocuklara dağıtır. Bir yoksul insanın çıkabileceği en yüce mertebe işte burasıdır. Anne Joad'un bu cömert davranışı üzerine düşündüğümüz vakit, psikolojideki yoksul insan davranışının bu harekete uygun olduğu görülür. Cömertlik, bölüşmek ve paylaşmak genellikle yoksul insanlarda daha çok görülür. Zengin insanlar ise paylaşmayı ve bölüşmeyi genellikle sevmezler. Bu konuda yapılmış araştırmaları Profesör Acar Baltaş bizlere şöyle açıklıyor. Şimdi o yazının başlığı şuydu: zengin olmak insanı cimri ve acımasız yapar mı? Bu sorunun cevabı her iki şık içinde evet. İnsanların gelir düzeyleri arttıkça, ki bunda çeşitli araştırmalarla ortaya konuyor. Yani yıllık geliri 25 bin ile 150 bin dolar arasında olanlarla, yıllık geliri 250 bin dolarla 500 bin dolar arasında olanlar kıyaslandığı zaman bir para veriyorlar mesela. Bunu tanımadığın bir insanla paylaş diyorlar. Düşük gelirliler daha eşit paylaşma eğiliminde, yüksek gelirliler daha çoğunu kendine alma eğiliminde. Son olarak bu konuyu Anne Joad'un sözleriyle bitirelim. Eğer bir problemin varsa veya bir şeye ihtiyacın varsa fakir insanlara git. Sana sadece onlar yardım edecektir. Kitabın bundan sonrası yolculukla devam eder. Yolculuğu bitiremezler. Çünkü hayal ettikleri yerleri bir türlü görememişlerdir. Gittikleri yerlerdeki çiftliklerde ve kamp yerlerinde para babalarının tuttuğu özel güvenlik polisleri vardır. Halka eziyet ederler, kötü davranırlar. Bir gün Tom dayanamaz ve bir kavgaya karışır. Kavgada bir polisi yaralar. Papaz Jim Casey, Tom'un yaptığı bu eylemi üzerine alır ve onun yerine hapse girer. Bundan sonrası aile çok kötü şartlarda iş bulur. Ancak buldukları iş karınlarını doyurmaya bile yetmez. Çiftliklerin günlük verdikleri maaş sadece 5 centtir. 6 kişilik aile günde 1 dolara çalışır. Açlık ve sefalet her yerdedir. 1930'ların Amerikan devleti halka sahip çıkmaz. Yazar John Steinbeck, devletin nasıl para babalarının arkasında olduğunu en sert biçimde gösterir. Baş karakter Tom, gördüğü haksızlıklara tahammül edemez ve ikinci defa kötü adamlardan birini öldürür. Artık aileden kopmak zorundadır. Zaten aile ölümlerle ve kaçışlarla iyice küçülmüştür. Anne Joad, Tom'un kaçmak zorunda kalacağını bildiği için Tom'u bir daha nasıl göreceklerini sorar. Ona bir şey olursa haberlerinin olmayacağını söyler. Tom'un annesine verdiği cevap hayatın amacını gösterir adeta. Ben her yerde olacağım. Nereye baksan beni göreceksin. Açlar nerede ekmek için kavga ederse ben de orada olacağım. Tom, kamptan kaçtıktan sonra hakkını arayan işçilerle kaybolup gider. Aile ise yolculuğu sürdürür. Ve bu mücadele ve bu umut hep devam eder. Bu roman her ne kadar büyük bir çaresizliği anlatsa da insana dair umudun hep devam ettiğini bizlere çok iyi öğretmiştir aynı zamanda.